Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir çıtır çıtır, inanılmaz lezzetli börek tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay ve çok pratik. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra tuz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tuzu erittikten sonra un ilavesi yapıyorum. Unun büyük bir kısmını ekleyip karıştırıyorum. Toplamda bu tarif için 6 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Unun tamamını ilave ettim. Artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru homojen bir kıvam alana kadar 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Ele yapışan bir kıvamda olacak, o yüzden daha fazla un eklemeyelim. Hamuru özleşene kadar iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak, güzel bir dokusu var. Hemen bezeleme aşamasına geçiyorum. Masanın üzerine az miktarda un serptikten sonra hamuru masaya alıyorum. Ve öncelikle rulo haline getiriyorum. Öncelikle hamuru ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra da her bir parçayı 6 eşit parçaya ayırıyorum. Toplamda 12 eşit beze elde ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Kaçıran arkadaşlarım oradan bakabilirler. Hamuru parçalara ayırdıktan sonra her bir parçayı eşit olacak büyüklükte ayarlıyorum ve elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Daha sonra da uzun bir rulo haline getirerek hazır hale getiriyorum. Tüm bezelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Bezelerin hepsine şekil verdikten sonra 100 gram eritilmiş tereyağını ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi yağ erittikten sonra tabanında kalan yoğurt kısmını almıyorum. O kısmını alırsanız böreğinizde yanıklar meydana gelir. Tereyağını ekledikten sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum bezeleri içerisine yerleştiriyorum. Yerleştirirken yağın içerisinde döndürüyorum ki her tarafı iyice yağlansın. Hamurların tamamını yağın içerisine yerleştirdikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum ve oda ısısında 20 dakika dinlendiriyorum. Bu aşamamız çok önemli. Hamurumuzun güzelce şekil alması için dinlendirme aşamasını atlamayalım. Hamurumuz 20 dakika boyunca dinlendi. Hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. İlk bezeyi alıp elimle açıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat şekilde açılıyor. İçerisinde bulunan yağdan da bir miktar masaya ekliyorum ki herhangi bir yapışma olmasın. Hamuru açtıktan sonra üzerine de bir miktar yağ sürüyorum. Bu aşamada hamuru inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Yırtılma olsa bile rulo yapacağımız için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hamuru büyüttükten sonra öncelikle karşılıklı iki kenarını içe katlıyorum. Daha sonra da peynir koyacağım kısmı katlıyorum. Ben iç harç olarak peynir kullandım. Siz istediğiniz iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Peyniri ekledikten sonra rulo haline getiriyorum. Ve daha sonra hamuru içeri doğru burgu yaparak gördüğünüz gibi şekil veriyorum.
İlk böreğime şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum ve kalan hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni takip eden arkadaşlarım, hangi şehirden beni izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Hamuru dolarken çok fazla sıkı olmayacak şekilde saralım ki hamurumuz rahat şekilde pişsin. Böreklerin tamamını tepsilere yerleştirdikten sonra kalan yağı da üzerlerine sürüyorum. Ve böreklerin üzeri için bir adet yumurta sarısını güzelce karıştırıp fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Böreklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra son olarak orta kısımlarını beyaz susamla süslüyorum. Böreklerimiz artık fırına girmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Böreklerim fırından çıktı. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi belirtmiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır, mis gibi böreklerimiz hazır. Çok güzel şekilde pembeleşti. Şöyle sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Katları tel tel ayrılıyor. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel şekilde pişmiş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Fazla fazla yaparak dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.